Eşref Tek, sulh ve barış dinlemeden masanın altını üstüne getirdi. Üstelik yeni bölümde çok daha bomba olaylar bizi bekliyor. Eşref'in sıradaki büyük ters köşesi yine herkes ekranları kilitleyecek. Yeni bölümde yaşanacaklar reyting dengelerini de değiştirecek. Eşref ihtiyara nasıl ulaşacak? Hamileliğini öğrenen Nisan'ın yeni kararı ne olacak? Nisan'la ilgili büyük sır ise dizideki kartları yeniden dağıtacak. Gürdal Cahit'i öldürecek mi? Derin Devlet'in has adamlarından balıkçının yapacağı sürpriz hamle herkesi şaşırtacak. Kadir ise öyle bir plan kuruyor ki asıl bombayı Kadir patlatacak. Şimdi hepsini ve daha fazlasını kısaca paylaşacağız. Videoya geçmeden önce son bölümün son sahnesini beğenenler ve eski Eşref Rüya Ruhu geri döndü diyenler videoyu beğensin, sayımızı gösterelim. Balıkçı Eşref'ten masaya oturmasını, kan akıtmamasını, Ölü Yaşar'la sulh yapılmasını istedi. Çünkü Ölü Yaşar onlara lazım. İhtiyara ulaşmak için silah ticaretini yönetip ülkeyi korumak için Eşref'ten bunu yapmasını istedi. Ancak Eşref hiçbirini dinlemedi ve çok büyük bir racon kesti. Çünkü kardeşinden öte gördüğü adamın en mutlu günü kabus oldu ve Gonca'nın vurulup bebeği kaybetmesi Eşref için kırmızı çizgi oldu. Ne olursa olsun bunun altında kalmadı ve masayı darmaduman etti. Eşref'in Ölü Yaşar'a karşı bu tavrı çok daha artarak devam edecek. Böylece büyük savaş asıl şimdi başlamış oldu. Ki zaten Eşref masadakilerin çoğunu halletti. Bu durum Derin Devlet'in çıkarları doğrultusunda Eşref ile balıkçının arasını açabilir. Ancak Eşref ihtiyara kendine has yöntemleriyle ulaşmaya çalışacak. İhtiyara ulaşmanın iki yolu var. Bu yollardan birincisi Ölü Yaşar'dan geçiyor. İkincisi ise ihtiyarın kızından. İhtiyarın kızı senaryosuna birazdan geleceğiz. Kısacası Eşref'in asıl önceliği hem hakimiyetini koruyup meydanı Ölü Yaşar'a ve masadakileri bırakmamak, hem de ihtiyara ulaşıp onu Derin Devlet'e teslim etmek. Aksi durumda Eşref de kendi ailesiyle ilgili sırları öğrenebilir ne de Nisan'la ilgili büyük sırrı öğrenebilir. Ayrıca ihtiyarın 3 bölüm içinde sahneye çıkması bekleniyor. Eğer Eşref ihtiyarı ortaya çıkarırsa Derin Devlet'ten kendisiyle, ailesiyle ve Nisan'la ilgili tüm sırları öğrenecek. Sonrasında ise dizide çok başka bir dönem daha başlayacak. Şimdi gelelim herkes ekranları kilitleyecek bomba olaylara. Derin Devlet ısrarla Eşref'in Nisan'dan uzak durmasını istiyor. Elbette bunun bir sebebi var. Çünkü son detaylara göre muhtemelen Nisan, Derin Devlet'in her yerde aradığı ve peşinde olduğu görünmez adam olan ihtiyarın kızı. Bu nedenle balıkçı sürekli Eşref'e Nisan'dan uzak durmasını söylüyordu. Hatta üzerine hem Nisan'ın rüya olduğunu doğruladı hem de ortada bilinmeyen büyük bir sırrın olduğunu belirtti. Eğer Nisan gerçekten de ihtiyarın kızı çıkarsa bu durum dizideki tüm dengeleri sil baştan değiştirir. Evet, çok büyük bir ihtimalle Nisan ihtiyarın kızı, ancak Çiğdem ihtimalini de tamamen çöpe atmayalım. İhtiyarın kızı ters köşeli Çiğdem çıkarsa şaşırmam. Üstelik balıkçı Çiğdem'in yanına giderek ona sürpriz bir teklifte bulundu. Yeni bölümde Çiğdem'le ilgili bu sürpriz senaryoyu göreceğiz. Diğer yandan hamile olduğunu öğrenen Nisan için her şey değişmeye başlayacak. Çünkü Nisan'ın alacağı yeni karar onun için yeni dönemin başlangıcı olacak. Bu karara göre Nisan, Gonca'nın yaşadıklarını yaşamamak için Eşref'ten ve yeraltı dünyasından uzak duracak. Hatta tıpkı rüya sırrını sakladığı gibi hamileliğini Eşref'ten gizleyecek. Tek başına sakin bir hayat yaşayıp bebeğini normal bir dünyaya getirmek isteyecek. Fakat işler Nisan'ın istediği gibi olmayacak. Eğer hamileliğini Irmak öğrenirse Eşref'e zaten söyler. Aslında bu durum Eşref için çifte mutluluk olur. Hem rüya olduğunu öğrendi, üstüne bir de hamileliğini öğrenirse çifte zafer yaşamış olur. Elbette Eşref hiçbir şekilde ve hiçbir şartla Nisan'ı bırakmayacak. Ondan uzak dursa da gözü kulağı daima onun üzerinde olacak. Ancak bu noktada Ölü Yaşar'dan kötü sürprizler gelebilir. Çünkü ihtiyar Yaşar'dan kızını bulup getirmesini istedi. Bu nedenle Nisan'la zaten bağlantıda olan Yaşar, Nisan'ı zorla alıkoyabilir. Şimdi gelelim Kadir'in beklenmedik büyük planına. Herkes birbirine girerken ve masalar dağılırken Kadir saman altından su yürütüyor. İnce planlarla Ölü Yaşar'ın arkasından işler çeviriyor ve hem silah işini hem de altınları tek başına halledecek. Kenan'ı da yanına almak istiyor, ancak Kenan'dan henüz yeşil ışık yanmadı. Kısacası Kadir, Yaşar'ı ve diğerlerini satarak asıl bomba hamleyi yapıp masayı asıl dağıtan sürpriz isim olacak. Zaten Kadir de tıpkı Eşref gibi ihtiyarın peşinde. Çünkü Kadir'in en büyük amacı annesinin intikamını almak. Öte yandan hayatı başına yıkılan Gürdal, Gonca'nın intikamını almak için Cahit'in biletini kesmeye gitti, ancak bu konuda köşeye sıkışan Müslüm, kardeşini gizlice kurtaracaktır ve bu durum ileride Eşref'in ekibinde kaoslara sebep olacak. Peki siz son bölümle ve son senaryolarla ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlara yazın. Yeni videolardan ve gelişmelerden anında haberdar olmak ve kaçırmamak için kanala ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirimleri açabilirsiniz.